Selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir şey anlatacağım. Hepinizin bildiğini sandığı ama aslında çoğumuzun derinlemesine düşünemediği bir konuyu konuşacağız. Kurban Bayramı. Bayram yaklaşıyor, hazırlıklar yapılıyor, etler konuşuluyor, tabii ki de tatil planları yapılıyor. Ama sen hiç düşündün mü biz neden kurban kesiyoruz? Yani neye inanarak, hangi duyguyla, hangi hikayeyle bu geleneği sürdürüyoruz? Ben bugün sana sadece bilgi değil bir bakış açısı sunacağım. Kurban Bayramı'nın tarihinden, ruhundan, anlamından bahsedeceğim. Ve sonunda belki şu soruyu sen de kendine soracaksın. Ben bu bayram neyi kurban ediyorum? Hadi hazırsanız başlayalım. Çok ama çok eski zamanlara gideceğiz şimdi. Hz. İbrahim peygamberi. O Rabbine gönülden bağlı, sabırlı bir kul. Ama bir türlü çocuğu olmuyor. Yıllarca dua ediyor, gecelerde, secdelerde ağlıyor. Ve sonunda Allah ona bir evlat veriyor. İsmail. Ama asıl sınav burada başlıyor. Bir gece İbrahim bir rüya görüyor. Rüyasında Allah ona diyor ki, en çok sevdiğini bana feda et. Bu çok ağır bir emir. Çünkü bu oğlunu kurban et demek oluyor. Sabah olunca İbrahim bu rüyayı oğluna anlatıyor. İsmail de daha çocuk ama cevabı öyle bir cevap ki insanın yüreğini titretiyor. Babacığım, emrolunduysa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Bu bir teslimiyet, bu bir sabır, bu bir inanç arkadaşlar. Bugün bile çoğumuzda olmayan bir şey. Düşünebiliyor musunuz? İbrahim oğlunu kurban etmek için hazırlık yapıyor. Tam bıçağı indirecekken Allah ona sesleniyor. Ey İbrahim, sen sadakatini gösterdin. Artık oğlunu değil bu koçu kurban et. Ve o gün sadece bir can değil bir sınav kazanılıyor. İnsanlık, fedakarlığın ve imanın ne demek olduğunu öğreniyor. İşte kurban o günden beri bize miras. Ama mesele sadece kesmek değil, mesele neyi feda ettiğin. Kurban kesilmesi Arapça karibe kökünden geliyor. Anlamı şu, yaklaşmak. Ama kime? Tabii ki de Allah'a. Yani bir ibadet aslında ama sadece dışarıdan görülen bir ibadet değil, içimizden gelen bir bağ, bir teslimiyet. Kurban şu demek, Ya Rabbi ben sana inanıyorum. Senin yolun için sahip olduklarımdan vazgeçiyorum. Çünkü insan en zor vazgeçtiği şey sahip olduklarıdır. Maldır, paradır, nefsidir. İşte kurban bununla yüzleşmektir. Peki sadece dini bir ibadet mi bu? Hayır. Kurban aynı zamanda sosyal bir yardımlaşmadır. Paylaşmanın adıdır. Kurban Bayramı yoksulun sofrasına et girmesi demektir. Çocukların yüzünün gülmesi, yaşlıların hatırlanması demektir. Bir çocuk babasına soruyor. Baba neden komşuya bu kadar çok et verdik? Baba gülümsüyor. Oğlum onların bayramı bizim tabağımızdan geçecek. Bizim tabak boşalsa ne olur? Onların gönlü dolacak ya, mesele o. Kurban işte tam olarak budur. Çocukken sabah namazından sonra giydiğimiz o yeni bayramlıklar, kolonyalı eller, şeker isteyen çocuklar, bir sofrada buluşan insanlar, hepsi bir anlam taşıyor. Ama günümüzde bazı şeyler eksiliyor. Kurban kesmek sadece et stoğu yapmak gibi algılanıyor. Oysa kurban kesmek o hayvana, o cana da saygı göstermek gerek. Onu korkutmamak, acı çektirmemek, ehil bir şekilde kesmek gerek. Peygamber Efendimiz ne diyor biliyor musun? Bir işi güzel yapan onu en güzel şekilde yapsın. Hayvanı eziyet ederek yapılan kurban sadece boş bir kesim olur. İçinde ruh yoksa, içinde niyet yoksa o ibadet değildir. Son zamanlarda bazı insanlar diyor ki hayvan kesmek çağ dışı bir şey. Bu dönemde hala bu yapılır mı? Ama burada dikkat etmemiz gereken şu. Kurban bir alışkanlık değil, bir sembol ve semboller anlamı içinde barındırır. Sen kurbanını belki bir vakfa bağışlıyorsun, belki Afrika'daki bir aileye et gidiyor senin adınla. Bu da kurban. Çünkü niyetin samimi ise mesafe fark etmez. Geçen yıl bir arkadaşım dedi ki,
Ben hayvan kesemem ama maddi olarak yardım edeceğim. Dedim ki senin kurbanın gönlünden gelmiş. Rabbim kabul eder inşallah. Çünkü mesele kan değil, mesele et değil, mesele kalpten gelen bir adanmışlık. Ve insan gerçekten bir şey feda ettiğinde değişir. Nefsinden verirsen arınırsın. Gururunu, öfkeni, bencilliğini kurban edebilirsin. İşte o zaman ruhun hafifler. Bazen kurban sadece bir hayvan değil, bir alışkanlık, bazen bir kırgınlık, bazen bir bağımlılık. Kurban Bayramı sana şunu sorar aslında. Ey insan, sen bu bayram neyi bırakıyorsun? Ve bu soruya vereceğin cevap senin gerçek kurbanın olur. Dedem derdi ki, evladım kurban kesmek kolay. Asıl mesele kalbinden kini, gözünden kıskançlığı, dininden yalanı kesmek. Ve ben her bayram o sözü hatırlarım. Gerçek kurbanın içimizde olduğunu bilirim. İşte dostum, bu bayram sadece hayvana değil, biraz da içimize keselim kurbanı. Kalbimizi temizleyelim, gönlümüzü açalım, paylaşalım, affedelim, hatırlayalım. Unutma, sadece sofran değil, gönlün de dolu olsun. Kurban Bayramın mübarek olsun şimdiden. Allah kalbimize, evimize, niyetimize bereket versin. Hepiniz diğer videolarda görüşünceye dek Allah'a emanet olun ve tekrardan bayramınız şimdiden kutlu olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.